Kürt sorunu video serimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. Bu videomuzda 1990-2002 arası dönemi ele alacağız. ...1990 Körfez krizi Türkiye'deki Kürt sorununu başka bir boyuta taşımıştır. Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlar sonucunda PKK özerk bir yapıya kavuşmuştur. Huzur Operasyonu adı verilen bu operasyonel faaliyetler sayesinde Kürtlere güvenli bölgeler oluşturulması ortaya iki önemli şüphe çıkarmıştır. Bunlardan birincisi PKK'nın yabancı devletler tarafından desteklendiği, ikincisi ise Türkiye'nin bölüneceği şeklindeki düşüncelerdir. Kuzey Irak'ta kurulacak bir Kürt devleti sayesinde Amerika ve Avrupa devletlerinin bölgenin kontrolünü çok daha rahat bir şekilde sağlayacakları aşikardır. 2003 yılında 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesinin sonuçları takdirlerinize bırakılmıştır. Körfez kriziyle birlikte Kürt sorununu yok sayan anlayışının devam etmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. O yılların Türkiye'sinin parti programlarında Kürt sorunu da yer almıştır. Bu arada Kürtler de kendi siyasi örgütlenmelerini gerçekleştirmişlerdir. 1990 yılında Halkın Emek Partisi, sonrasında Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Demokrasi Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, Demokratik Halk Partisi, Demokratik Toplum Partisi ve son olarak Barış ve Demokrasi Partisi kurulmuştur. Sol görüşlü bu partiler Doğu ve Güneydoğu'da siyasal bir taban oluşturmayı başarmışlardır. Türkiye'deki diğer siyasi partiler tarafından kabul görmeyen Kürt partileri Anayasa Mahkemesi tarafından sırasıyla kapatılmışlardır. Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararlarının gerekçesi partilerin program ve eylemlerinin anayasaya aykırı olduğuna, parti mensuplarının ise PKK ile ilişki içine girerek teröre destek vermelerine dayanmaktadır. Kürt sorununa insan hakları açısından yaklaşan ilk siyasal parti Sosyal Demokrat Halkçı Parti olmuştur. SHP'nin 1989 yılı Güneydoğu raporunda Kürtçe eğitim ve Kürtçe radyo televizyon yayınına izin verilmesi ele alınmıştır. Erdal İnönü, Kürtlerin kimliklerini açıkça ifade edebilmelerini, olağanüstü halin ve koruculuk sisteminin kaldırılması gerekliliğini vurgulamıştır. SHP'nin bu açıklamaları Türkiye'nin Kürt sorununa yaklaşım biçimini önemli ölçüde değiştirmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kürt kimliğini ve Kürt sorununun varlığını tanımıştır. Özal'a göre sorunun temeli Türkiye'deki demokratik sistemin yetersizliğinden kaynaklanmaktaydı. Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Kahveci 1992'de hazırladığı Kürt sorunu nasıl çözülmez raporunda Güneydoğu'daki durum hakkında ayrıntılı analizler yapmış ve Kürt sorunu hususunda gerçekçi adımlar atılması zamanının geldiğini belirtmiştir. Özal, Kürtçenin okullarda ikinci dil olarak öğretilmesi, Kürtçe radyo ve televizyon yayınlarına izin verilmesi gerektiğini açıkça dile getirmekle kalmamış, 1992'de Türkçeden başka dillerin kullanılmasını yasaklayan kanunu iptal etmiştir. 1991'de Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile koalisyon yapan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Başbakan Süleyman Demirel de dönemin diğer devlet adamları gibi Kürt sorununun çözülmesi gereken bir problem olduğunu ve demokratik çözüm yollarının araştırılması gerektiğini söylemiştir. Daha sonra DYP Genel Başkanı olan Tansu Çiller, terörle mücadele konusunda İspanya'daki Bask modelini önermiştir. Bu model Cumhuriyet Halk Partisi tarafından şiddetle protesto edilmiştir. 1996 yılında CHP milletvekilleri tarafından hazırlanan Tunceli raporunun Kürt sorunu konusundaki çözüm önerileri, Kürtlerin kendi dil, folklor ve kültürlerini koruma, geliştirme ve açıklayabilme, kendi ana dillerinde yazılı basın, radyo ve televizyon dahil her türlü medya aracılığı ile yayın yapabilme, özel okullarda kendi ana dilleriyle eğitim yapabilme, Kürt dili ve kültürü üzerine araştırma yapacak enstitüler ve benzeri kurumların kurulabilmesi, haklarına kavuşmalılar şeklindeydi. İdeolojik olarak CHP'den farklı bir çizgiye sahip olmasına rağmen Refah Partisi'nin önerileri de CHP'nin Tunceli raporundan çok farklı değildi. Tek fark Necmettin Erbakan'ın konuya ümmetçi yaklaşımındaydı. Kürt sorununu ümmetçi politika çerçevesinde ele alan Necmettin Erbakan, askeri personel ve birlik sayısını arttırmış, güçlü bir istihbarat ağı kurmuş ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı güçlendirmiştir. 1995'te Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla
PKK'nın gücüne büyük bir darbe vurulmuş. Daha sonra çözülme sürecine giren PKK 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla ateşkes ilan etmiştir. Recep Tayyip Erdoğan, RP İl Başkanı iken hazırlamış olduğu raporda bugün Doğu veya Güneydoğu sorunu diye adlandırılan sorun aslında Kürt sorunudur. Türkiye'de Kürt kimliğinin tanınması ve Kürt kültürünün geliştirilmesi için engelleyici tüm yasaların kaldırılması, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Kürtçenin öğrenilmesi ve öğretilmesi için yasal imkanların hazırlanması, bütün bu halkların Türkiye'de yaşayan diğer halklara da tanınması, Türkiye'de dileyen herkese kendi dilinde eğitim öğretim hakkının verilmesi, sosyoekonomik tedbirlerin alınması, insan hakları konusunda duyarlı politikaların geliştirilmesi ve PKK terörü kadar devlet terörüyle de mücadele edilmesi gereklidir demektedir. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit, Güneydoğu'daki sorunun Kürt sorunu olmadığını, sorunun aşiret sorunları olduğunu vurgulayarak geleneksel yaklaşımı sürdürmüş, koalisyon ortağı Mesut Yılmaz, Turgut Özal'ın çizgisini devam ettirmiştir.